Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bulgur köfteli güzel bir nohutlu kabaklı yemek yapacağız. Yemeğimizin önce bulgurlu köfte kısmını hazırlayalım. 200 milim bardak ile 1 bardak köftelik bulgurum var ve 1 bardak da normal çeşme suyum var. Evet, şimdi bunun üzerini kapatıyorum. Şöyle bir yarım saat kadar suyunu çekip bulgurların kabarması lazım. Yemeğimiz için 3 adet normal yeşil kabağım var. Şimdi bunları istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Şu başlarını alıyorum ve uzunlamasına ikiye keseceğim. Şöyle yarım ay şeklinde, çok ince olmamak şartıyla. Evet, kabaklarımı bu şekilde doğrayacağım. Şöyle büyük boy bir adet kuru soğanım var. Normal yemeklik doğrayacağım. Şöyle 2 tane biberim var. Her ikisi de biraz acı. Biri kırmızı, biri yeşil. Şimdi bunları da yemeklik doğrayacağım. Şimdi şöyle 2 adet orta boy domatesim var. Bunları doğramayacağım. Şöyle ikiye kesiyorum. Evet, bunları rendeleyeceğim. Yemeğimizin bütün malzemelerini hazırlamış olduk. Şimdi ocağa geçip pişirmeye başlayalım. 1 çay bardağı sıvı yağ koydum tencereme. Altı da yanıyor. Soğan ve biberlerim sıvı yağın içerisinde biraz sotelensinler. Şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası. Yine bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ilave ediyorum. Rendelediğim domatesi ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karabiber, şöyle 3 çay kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Kabakları ve daha önceden haşladığım nohutumdan da bir kase ilave ettim yemeğime. Şimdi altını kısacağım. Şöyle yavaş yavaş hafif kabaklar çok hafif pişmesine yakın köftelerini ilave edeceğim. Isladığım bulgurun üzerine 2 çay kaşığı tuz, şöyle yarım 200 milim bardak ile yarım bardak un ve 1 adet de yumurta kırdım. Evet, çok güzel oldu, sakız gibi. Şimdi bunları küçük köfteler haline getireceğim.
Arada bir elimizi ıslatalım. Elimizi ıslatırsak yuvarlama işlemini çok daha rahat yaparız. Dört bardak su ilave etmiş oldum. 200 milim bardakla kaynar su koydum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kuru reyhan ilave ettim. Şöyle bir diş kadar sarımsağı küçük küçük doğradım. Onu da ilave ettim. Kaynayınca tuz kontrolünü yapacağım. Eğer eksikse biraz ilave ederim. Kabağımız neredeyse pişti sayılır. Şöyle 4'te 3'lük pişti diyelim. Şimdi artık bu aşamada bulgur köftelerini ilave edeceğim. Köfteleri yavaş yavaş ilave edelim. Dağılmasınlar. Şöyle orta boy bir adet limonun da suyunu sıktım. Ekşili ekşili şöyle güzel oldu. Şimdi tekrar tencerenin kapağını kapatacağım. Köftelerimiz pişene kadar devam edecek. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kuru nane ilave ettim. En son artık yemeğimizi söndürmek üzereyim. Köftelerimiz de çok güzel pişti. Evet, yemeğimiz pişti. Bulgur köfteli kabak yemeği nohutlu. Tam bir tencere yemeği ve kış yemeği oldu. Çok da güzel oldu. Bugün de tarifimin sonuna geldik. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın.